Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Çok hızlı bir başlangıç yaparak direkt dikime geçmek istiyorum. Bu kumaştan bir kimono dikeceğiz. Siz benden dikiş videosu çok istediğiniz için bugün erkenden kalktım, size bir kimono dikimi paylaşacağım. Ne dikmemi istiyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü aklıma başka bir şey gelmedi. Aslında elbise diye de düşünmüştüm de. Sonra bilemedim yani, çünkü onun da videosu var kanalımda. Gerçi o birazcık amatörce olmuş ama bilmiyorum, neyse. Kanalım biliyorsunuz ki sadece dikim videosu üzerine değil. O yüzden sürekli dikim videosu atamıyorum. Üstelik bu aralar sürekli video bile atamıyorum. Çünkü KPSS'de de çalışıyorum. Aynı zamanda KPSS, dikiş, edit falan derken hepsini aynı anda götürürken birazcık boşlamış oluyorum burayı. Biraz Instagram'da boşladım. Neyse. Şimdi dikimine başlayacağız. Bu kimono normal kimonolardan bir tık daha farklı olacak. Kimononun beline kuşak da yapacağız. Ekstra olarak da açık bir şekilde kullandığımızda yine de burayı böyle birbiriyle tutturabilmek için buraya minik bir ip yapmak istiyorum. İple bağlayacak şekilde bir model yapmak istiyorum. Ne kadar başarılı olacağız bu konuda bilmiyorum ama bunu da sizinle beraber denemiş olalım. Size de bir fikir olsun istedim. Diktiklerimden haberdar olmak isterseniz, hani neler diktim, neler satıyorum tarzı. Bu yine buradan gözüküyor. Neyse, bir şey olmaz. Fazla dikiş yapamıyor olsam da diktiğim ürünleri satışa koymak istediğim zaman Gardrops ve dolap hesaplarımdan koyuyorum. Kullanıcı adlarımı buraya bıraktım. Bir de beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de onu da buraya bırakıyorum. Kullanıcı adım R Betül. Kimono dikimimize başlıyoruz. Bir kere katladık. Şimdi bir de buradan bu tarafa getireceğim. 1,5 metrelik bir kumaş bize yeterli oluyor. Ben burada 78 santim direkt işaretleyip kestim bana yeterli olur diye. Ama dibine şerit eklemem gerekti çünkü belini bağladığım zaman kısalma payını unuttum. Yeni başlayanlar kesinlikle şuraları iğnelemeyi unutmasınlar. Şimdi kumaşımız 4 kat olarak seriyoruz. Daha sonrasında 3 santim arka yaka genişliği alıyorum. 4 katı beraber keseceğim. Daha sonra da omuz genişliğini 17 santim olarak aldım. Bu genelde düşük omuz için yeterli bir ölçü oluyor. Bakın, çok aşağıdan ya da çok yukarıdan çizmiyorum. Bir tık yani aşağıdan alıyorum. Daha sonra omuzdan ölçüsünü aldım ve 30 santimi işaretledim. Bu kol altına kadar olan ölçüm oluyor. Ben bunun mantığını başka bir videomda anlatmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Daha sonra genişliğini de 30 santim alıyorum. Yani bu da kimonomun genel genişliği anlamına geliyor. Yani 120 santim çevresi var. Daha sonrasında kesiyorum. Ben genelde payı çizmeden önce verdiğim için pay vermeden keserim. Ama yine de siz garanti olsun diye pay vererek kesebilirsiniz. Daha sonra da yanını açıyorum ve 4 parçaya ayırmış oluyorum. Yani 4 katı ayırmış oluyorum. Sonrasında 2 katını alıyorum ve sadece tek parçam kalmış oluyor. Yani ön parça işlemini yapacağım. Burada başka bir kıyafetinizden nasıl kalıp çıkaracağınızı, nasıl katlamanız gerektiğini de minik göstermiş olayım. Ama bu düşük omuz olmadığı için bana zaten uygun olmayacaktı. Şimdi ben size hep en garanti yolla anlatıyorum ya. Düşündüğünüz zaman kimononun ürünün nerede birleşmesini istiyorsanız kendi üzerinizde oranın boyunu alarak bunu kumaşa yapıştırabiliriz. Ben şimdi ilk kez böyle bir ölçü alarak yapıştıracağım ama düşündüğüm zaman zaten aldığım ölçüyü kumaşta ölçerek koyduğum zaman da aynı yere gelecek. Omzumuza mezureyi koyuyoruz. Ve ben kimononun şuralardan birleşmesini istiyorum. Önde şöyle bir V görüntüsü istiyorum. 30 santim. 30 santim benim kimonomun birleşmesi için iyi bir ölçü. O zaman biz oraya kadar bir ovallik getireceğiz. Sonrasında düz inebilir yine. Bu arada ben bu ölçüleri kumaşa direkt yapıştırmamda ve hızlı yapmamın sebebi, bu nasıl yapacağınızı ben bir videoda anlattım. Hatta ben o ölçülerle kendi kalıbımı bile çıkarttım. Tamamıyla istediğiniz ölçülere göre ayarlayıp bir kalıp oluşturabilirsiniz. Omuzdan aşağıya 30 santimi işaretliyorum ve yakaya parça ekleyeceğim için yine bu birleşme noktası yukarı taşınacağından 5 santim de aşağısına işaretliyorum ve o şekilde kesiyorum. Aşağısını da dümdüz bir şekilde ayırmış oluyorum iki parçaya. Önünü V şekline kestim. Daha sonra kol içinde 4 kat kumaşı katlayarak seriyorum. Kimonomun kollarını balon kol istediğim için ucuna lastik takacağım sadece. Lastik olmayan kolda da sadece ucunu katlayıp dikeceğiz. Başka bir farkı yok. O yüzden burada kafanız karışmasın. Ben yine aynı şekilde keseceğim. Sadece biraz daha uzun keseceğim. Çünkü lastiğin üzerine kolumun düşmesini istiyorum. Şu kol olsa bile 60 santimden keseceğim. Sonrasında bakacağım ölçüsüne. Uzunsa kısaysa ona göre ayarlayacağım. Şimdi bedenimizin bir parçasının kol oyuntusunu ölçüyoruz. Bu ölçü bizim kol kesmemizdeki ölçü olacak. Şimdi 4 kat olan kumaşımın üstünden 9 santim işaretleme alıyorum ve böyle bir oyuntu veriyorum. Daha sonradan bu bana az gelmiş ve birazcık daha aşağısına almışım. Ama bence 9 santim de yeterli, 17 santim bir omuz dikişi için. Yani ne kadar omuza yakınsa o kadar aşağıdan bu oyuntuyu vermeniz gerekiyor. Ve o çizdiğim oyuntunun ölçüsü koldaki oyuntudan 1 santim daha az olması gerekiyor. Daha sonra aşağı bilek kısmına
bolluk olarak 24 santim verdim ve bu şekilde de kestim. Şimdi ön ve arkasını ayırt edebilmek için tam ortasına bir iğne takıyorum ve burayı 1 santim tıraşlıyorum. Tıraşladığım tarafa da işaret alacağım. Bu şekilde çok az kesiyoruz. Ve işaret alıyorum. Çizgi taşı veya sabun alabilirsiniz. Ben keserek yapmıyorum, işaretleyerek yapıyorum. Daha sonra arka parçanın önüne ön parçaları omuzdan omuza yüzüne bakacak şekilde yerleştirip dikiyorum. Şimdi kolun ortasını işaretlediğimiz yer vardı. Onu omuz dikişine iğneliyoruz ve geri kalan kısımları da yedirerek iğneliyoruz. Sonrasında da dikeceğiz. Benim kumaşım çok esnek olduğu için dikerken sorun yaşadım. O yüzden buna bir çözüm olarak büzgür dikişi de yaptım aynı zamanda. Onu da birazdan göstereceğim. İşte burada büzgü yaparak daha sonrasında kolu bu şekilde yediriyorum ve o zaman potluklar da gidiyor. Çok hafif, zaten büzgüsü belli olmayacak şekilde bir dikiş yapmış oluyorum. Daha sonra kol altı dikişini iğnelemekle başlayıp bütün kol ve bedeni birbirine iğneliyorum. Yüzüne bakacak şekilde. Diktiğim yerlere overlock çektim. Daha sonra kol ucu ve etek ucuna da yine aynı şekilde overlock çektim. Ama etek ucuna parça eklediğim için sonrasında gitti o. Neyse. Şimdi kimononun dibinden başlayarak bütün yaka ölçüsünü alıyoruz komple ve aynı zamanda etek ucunun da ölçüsünü aldım ben parça ekleyeceğim için. Sonra o ölçüye denk gelecek şekilde 10 santim genişliğinde, yani dikişle beraber 4 santime gelecek şekilde parçalar kestim. Ön parça için bunlar vardı elimde. Bu da yaka için kestiğim parça. 8 santimden kesiyorum. Yani 3 santim ek yapmış olacağım. Daha sonra da beline kuşak bağlamak için parça kesiyoruz. 150 santim uzunluğunda bir parça yeterli oluyor. Genişlik olarak da yine 8 santimi kullanıyorum. Daha sonra parçalarımı birbirine birleştirerek devam ediyorum. Bu arada bu da ipi için. İpi için 50 santim parça kestim. Öyle hatırlıyorum. Genişliği de 6 santim bir parça keserseniz 2 santimlik bir ip elde etmiş olursunuz. Ben de o civarlarda kesmiştim sanırım. Şimdi etek ucunun şeritini eklemeye geçiyoruz. Burada yine potluk olduğu için eğer kumaşınız esnekse kesinlikle şerit yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi arka yakamın orta noktasını buluyorum ve ön parça için kestiğim parçanın da orta noktasını buluyorum. İkisini bu şekilde iğnelemeye başlıyorum. Bütün çevreyi bu şekilde yüzüne getirerek iğneliyoruz ve dikiyorum. Fazlalık verdiğimiz payı da etek ucunda içe kıvırarak dikiyoruz. Orası önemli. Tamamını diktikten sonra da overlock'a geçiyoruz. Balon kol yapmak için önce kolumu bir lastikle ölçüyorum ve bunu kenara alıyorum. Daha sonra benimdeki kolu birazcık içe kıvırıp sonra lastik kadar bir daha içe kıvırıp dikiyorum ve birazcık aralık bırakıyorum. Bu aralıktan lastiğe geçireceğiz. Aynı zamanda kemer parçamın köşesine de eğim veriyorum ve önce bir tarafını dikip sonrasında çepeçevre dikerken minik bir aralık bırakıyorum. Buradan da döndürebilmek için. Bakın böyle bir aralık bırakın. Döndürebilmek için ve orayı sonradan dikebilirsiniz. Ben bazı kıyafetlerde dikmiyorum belli oluyor diye. Bazılarında kapatıyorum dikişi. Kumaşım biraz dalgalandığı için şimdiden ütüsünü yapıyorum. Aslında bu aşamada kimonomuz bitmiş oluyor. Ben sadece farklı modelleri yapacağım için birazcık daha uzayacak. Şimdi kancalı iğnemi lastiğe takıyorum ve bıraktığımız boşluktan içeriye geçiriyorum. Bütün bileği çevreliyoruz ve tekrardan o aralıktan çıkartıyoruz ama bunu yaparken lastiği içeri kaçırmamaya dikkat edin. Ve bu kancalı iğnelerde bu biraz zor oluyor açıkçası.
O yüzden sonrasında diğer kancalı iğne modelimle denedim. Her şey çok daha basitti. Evet, bununla. Sonrasında o üst üste iğnelediğim yeri dikiyoruz ki lastiğimiz şimdiden dikili olsun. Ben bu şekilde üstünden üst üste getirerek dikiyorum. Burada iğnem kırılıyor. Sonra gidip iğne aldım bir de. Gerçekten gittim aldım. Bu şekilde overlockla ve düz dikişle dikiyorum. Lastiği o şekilde birbirine tutturuyorum. Sonrasında da bıraktığımız o boşluğu dikiyoruz düz dikişle ve tamamıyla kolumuz da bitmiş oluyor. Şimdi kızlar bakın. Şu anki hali böyle. Ama biz ne dedik? Farklı bir model istiyoruz dedik. O yüzden ben şurasına, bakın iğneledim hatta. Tam şurasına, şuraya şöyle bir bağlama istiyorum ve göstereyim nasıl duracağını size. Ben çok beğendim bu arada. Burada bu telefon tutamaçım. Bunun yöntemini göstereyim size. Bir tanesini şuraya dikeceğim. Burayı da şunu şuraya döndürüp dikeceğim. Bakın şuradaki payına döndürüp dikeceğim. Ve bu buraya kadar dikişle gelecek. Yöntem uyduruyorum kendimce. Şuraya, şu alt taraflarına bir yere minik bir kemer yeri yapacağım. Başka şekilde kullandığım zamanlarda bu böyle aşağı sarkıp gözükmesin. Onun içine takacağım. Yani sadece bununla beraber hareket edebilecek. Öyle şimdi hemen onu dikiyoruz, bitiyor. Burada ipin gelmesini istediğim yerdeki dikişi sökerek iç tarafa doğru iğneliyorum ve böyle dikiyorum. Buradaki payı sonradan kesip tekrardan minik bir overlock çekiyoruz. Böyle daha sağlam oldu. Hem de dışarıdan böyle tuttuk ve potlamadı. Diğer tarafında yine gösterdiğim şekilde oradaki parçayı dikiyoruz ve sonra da kemer yeri yapacağım oraya. Böyle minik bir parça diktim. Bunları ikiye kesiyorum, 2 tane kemer yeri yapacağım için. Biri üst tarafı aynı bu şekilde. O aradan da işte ipimiz geçecek. Diğeri de diğer tarafa yapılacak. Şimdi kızlar bakın, gösteriyorum modelimizi. Kimonoyu saldık, böyle duruyor. Şurada bir ip var mı? Şöyle yapıp bağlayarak bu ipi buradan sarkıtabiliriz. Kötü duruyor mu? Yok. İçteki ipimiz burada. Hareket ederken falan böyle ip oraya buraya sallanmasın diye şuradan içeri geçirme yeri yaptım. Geçiriyorsun. Şimdi böyle duruyor. O da içte komple, yani kıyafetle beraber hareket edebilecek sadece. Bir de şuraya da yer yaptığım için bunu da sonra şöyle işte istediğin sıkılıkta bağlarsın. Böyle sıkı bağlayayım. Böyle. Poz verin. Bu da zaten normal kimono görüntüsü. Şöyle önüne biraz daha açarım. Bugün de size böyle bir kimono dikimi paylaşmış oldum. Ben gerçekten bu modeli bayağı beğendim ve butiğim olursa inşallah, biliyorsunuz ki böyle bir hedefim var. Orada bu model kesinlikle birkaç üründe, bir şeylerde ara ara böyle öne çıkacak. Gerçekten hiçbir yerde görmedim. Düşündüm, öyle tasarladım, yaptım yani. Neyse. Siz de bu videoyu izleyip de bir tane kimono dikerseniz bana Instagram sayfamdan atarsanız çok sevinirim. Etkileşim kuralım birbirimizle. Kullanıcı adımı da buraya bırakıyorum. Hatta sayfamı buraya bırakayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Bir şey diyeceğim. Kanalımın abonesi ne kadar hızlı arttı. Siz de fark ettiniz mi? Ve bundan çok mutluyum. Çok da şaşkınım. Önceki video 2 hafta önceki attığım video. Gerçi 3 hafta önce çekmiştim onu falan. O zaman demiştim ki 4000'dik. Ve şu an 6000'li bir şeyiz. 2000 kişi geldi. Yani bu benim kanalım için hızlı bir ilerleyiş. Çünkü kanalım 1-1,5 yıl falan böyle 100'lerde 200'lerde falan kalmıştı. Evet ya, kanalım açıldı 2 yıl olacak neredeyse. Şu anda 6000'iz. Yılbaşına kadar olan hedefim 1500'dü. Şu an 6000 olduk. Bu arada bugün Edis'in konseri var ve ben gitmiyorum. Gitmiyorum. Nedenini bilmiyorum. Denerseniz bana atın.